Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte doları, altını, gümüşü inceleyeceğiz ve bizler için önemli kritik seviyeleri burada sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Evet, bugün ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerini sizlerle birlikte izledik ve tarım dışı istihdam verileriyle öncelikle tarım dışı istihdam verisinin iyi gelmesiyle birlikte altın ve ons tarafında aşağı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izledik. Ardından saatlik kazançlarda bir miktar olumsuz fakat aynı değerlerde beklenti değerlerine bir tık yakın seviyede sonuçlar gelmeye başlayınca altın ons tarafında tekrardan yukarı yönlü ataklar ve seyirler izledik. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte altının özellikle geriye düşüşleri birer fırsat olarak karşınıza çıkabilir. Bu seviyelerde temel analiz yöntemini kullanaraktan teknik analiz tarafına da baktığımız zaman al ve sat pozisyonlarından uzak durulması gerektiği yönünde sizlere uyarılarımız vardı ve bu uyarılarımız doğrultusunda ne kadar haklı olduğumuzu sizler de görüyorsunuz. Banka makaslarının bu kadar yüksek olduğu bir dönem içerisinde al sat olaylarına girişmek sizleri daha da zarara sokacaktır. Bazı arkadaşlarımız bu konuda yapmış olduğumuz telkinlere karşılık bizlerin uyarılarını dikkate almamakta ve bazıları tarafından da sürekli saldırıya uğramaktayız. Fakat görünen köy kılavuz istemez. Bu türden hareketlerin birer keriz silkelemesi olarak karşınıza çıkabileceği ile ilgili önceki videolarımda uyarılarım vardı. Ve bugün itibariyle dolar kuruna baktığımız zaman sevgili dostlarım, bizler dolar TL kurunda 14.95'li seviyelerdeki hareketleri sizlerle birlikte takip ediyoruz. Altının ons tarafında gene 1880 dolarlar civarındaki hareketler ve gümüş tarafındaki hareketlerin altının ons tarafına nazaran biraz daha geriden geldiğini takip ediyoruz. Peki şimdi kurlarda neler olabilir? Dolar yükselir mi şeklinde sorularınız var. Altın düşecek mi şeklinde sorularınız var. Beklentilerimiz hala teknik analiz yöntemindeki ana hedeflerimize doğru ilerlemekte sevgili dostlarım. Bizler için dolar kurunda takip ettiğimiz 14.95 seviyesi mevcut ve buradaki ana hedef bölgesinin çizimlerimiz doğrultusunda 15.50 civarına doğru ana hedef bölgesine dolar kurunu taşıyacağı yönündeki beklentilerim hala değişmiş değil. O yüzden dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız için 15.50 seviyesi beklenebilir, yatırım tavsiyesi olmadan. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında burada da çizdiğimiz bir grafik var. Bu grafik üzerinde de gram altının bakın şurada 910 seviyesi üzerinde hareketlerini takip edeceğiz. 910 bizim için önemli kritik bir direnç bölgesi. Yukarıda da 922 civarlarından geçen bölge. Buranın yukarı kırılmasıyla birlikte gram altında da 970 TL'ler civarına doğru sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri takip edebileceğiz. O yüzden çizdiğimiz grafik üzerindeki ana kanal aralıkları bizler için önemli kanal aralıklarıdır. Bu kanal aralıklarını sıkı bir şekilde takipte kalacağız. Şimdilik gram altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin ons bazlı ve dolar bazlı olarak önümüzdeki haftada devam edeceğini düşünmekteyim sevgili dostlarım. Evet, gümüş tarafına gene baktığımız zaman gümüş ons bazlı olarak grafik altında çizdiğimiz kanal dışına iğneler olsa da gümüşün ons tarafı da kanal içerisinde kalmaya ve hareketlerini bu kanal içerisinde sürdürmeye devam ediyor. Gümüşte de yukarı yönlü hareketlerde özellikle ons bazlı gümüşte bizler için 22.80 bölgesine doğru yukarı yönlü atakları takipte kalacağız. Buradaki kırılımın tekrardan yukarı yönlü evrilmesi durumunda ise üst kanal çizgimizi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Buradaki seviyemizde gümüşün ons tarafında 23.40 civarlarından geçen alan olarak takipte kalacağız sevgili dostlarım. Altının ons tarafına baktığımız zaman altının ons tarafında da hareketlerin bugünkü TDI verilerinin ardından bir miktar geriye doğru evrildiğini, fakat buradan tekrardan altının ons tarafında bir toparlanma süreci içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Altının ons tarafında takip ettiğimiz yukarıdan gelen aşağıya doğru inen bir düşen trend çizgimiz
ve alt seviyelerden geçen bir yükselen trend çizgimiz mevcut. Burada gene altının ons tarafında bir üçgen oluşumu mevcut ve bu üçgen içerisinde hareketleri sizlerle birlikte takipte kalacağız. Yukarıda ilk etapta 1921 dolar seviyesi bizler için ilk direnç gösterecek alan. 1900 üzerinde kalışlarda. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1921'in bir tık üstündeki 1940 dolar seviyesi altının ons tarafında gene önemli olacak bir seviye. Aşağıda hala da 1932 dolar bizler için önemli bir bölge. Düzeltiyorum, 1832 dolar bizler için önemli bir bölge ve bu 1832 dolar üstünde kaldıkça altında hala ons bazlı altında hala da yükseliş trendinin bittiğini söylemek için erken sevgili dostlarım. Yukarıda özellikle 1940 seviyesinin kırılmasıyla birlikte altının ons tarafında artık bizler için yukarı yönlü bir alanın açılacağı ve bu gram bazlı altın tarafında da 1060 TL'lerde bulunan ana hedef bölgemize doğru hala da yukarı yönlü atakların gelmesini bizler için kolaylaştıracaktır diye düşünmekteyim. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman hemen Euro Türk Lirası'nda da yukarı yönlü ataklar kanalımız içerisinde ilerlemekte. Euro takip eden sevgili dostlarımız için 15-30 önemli bir kanal aralığı ve ilerleyen zamanlar içerisinde tekrardan bir 16.80 civarına doğru kademeli bir şekilde yukarı yönlü yükselişler beklentimiz hala dahilindedir arkadaşlar. Burada da 15.30 altında Euro bir kapanış görmediği müddetçe ilk ana hedef bölgesi olarak takip edilecek alan 16 lira 80 kuruş seviyesinde bulunan ana hedef bölgesi olarak Euro'da takip edilmelidir. Sterlin Türk Lirası kısa hemen geçelim. Haftalık kapanışlardan sonra daha büyük videolarımızı, daha uzun videolarımızı sizlerle birlikte yayınlarız. Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman arkadaşlar alt taraftaki bölge sterlinde zorlanmakta. Fakat bu bölge 18-20 civarından geçen bir alan. Bu alanın altında bir kapanış görmedikçe 18-20 altına iniş ve burada bir kapanış görmedikten sonra bu hareketin tekrardan sterlinde yukarı yönlü 20 lira 20 kuruş seviyesine doğru yukarıya yönlü sterlini de taşıyacaktır şeklindeki beklentimizde devam etmekte. Şimdilik trend yönünde herhangi bir değişiklik sterlin tarafında da euro tarafında da döviz tarafında da gözükmemekte. Hareketler şu an dip seviyelerini test ediyor ve buradan tekrardan yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde olacaktır. Bitcoin tarafında takip ettiğimiz önemli bir seviyemiz mevcuttu ve bu seviyenin altında kırılım yaşadık. Maalesef ki Bitcoin sever arkadaşlarımız için 37.500 dolar seviyesi önemli bir seviyedi ve bunun altında bir kırılım Bitcoin'de yaşadık. Ve buradaki sarkmalar 35.400 dolar seviyesine kadar Bitcoin'deki aşağı yönlü hareketi tetikledi. Bitcoin'de şimdi bizler için 34.000 dolar seviyesi önemli bir destek konumunda. Bunun aşağı yönlü kırılması durumunda ise arkadaşlar hareket 32.000 dolar seviyesine 32.500 dolar seviyesine kadar Bitcoin'de aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir. O yüzden haftalık kapanışlarda Bitcoin'in tekrardan 38.000 dolar seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağı bizler için önemli olacak. Eğer ki tekrardan bu seviyeler üzerine atışlar gerçekleşebilir. 37.500, 38.000 dolar üzerinde tekrardan kapanışlara başlarsak Bitcoin kendini düzeltmiş olacaktır. Fakat 37.500 dolar altında kalındıkça aşağıdaki alt destek noktaları Bitcoin tarafından takip edilecek önemli alanlar olarak teknik olarak gözükmekte. Evet, kısaca piyasaları sizlerle birlikte değerlendirdik arkadaşlar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.